Epey şöhretli hem de internasyonel bir davadan bahsediyoruz ama iddianamesinde ne söyleniyor bu davanın? Çünkü her iki taraf hem sanık hem şikayetçi benim anladığım kadarıyla. Evet, öyle bir durum var. Ancak Sayın Savcılığın yayınlamış olduğu iddianamede meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerektiğini söylüyor müvekkilim için. Dolayısıyla tabii bu sadece savcılığın iddianamesi, mahkeme takdirde bulunacaktır bu konuyla ilgili olarak. Ama bu durumda anlaşılıyor ki Sayın Savcılığın incelemesinde müvekkilim gerçekten bir saldırıya uğramış sadece su almak için. Ve bu konuda da meşru müdafaa hükümleriyle müvekkilime karşı yapılan şikayetin geçersiz olacağını düşünüyoruz. Öyle bir düşünce içerisindeyiz, kanaat içerisindeyiz. Kaç sanıktan bahsediyoruz? Çünkü biz bu görüntülerde epey kalabalık bir güruh görüyoruz orada. Evet, maalesef sadece 3 sanık bulunabildi. Bir tanesi duruşmaya gelmedi. Bunun Suriye uyruklu olduğu söyleniyor. Bu zorla getirilme kararı çıkarıldı kendisine ilişkin olarak. Basından da takip ettiğiniz üzere iki diğer esnaf, kendilerini esnaf olarak addeden şahıslar duruşmadalardı. Dolayısıyla belki 15 kişi içerisinden sadece 3 kişi duruşmada iddianamede bulunmakta. Aynı zamanda yargılanmakta şu aşamada. Peki çok kısaca soracağım. Bugünkü duruşmada neler yaşandı? Galiba dava ertelendi değil mi? Dava ertelendi. Tabii ilk duruşmada bir karar verilmesini de beklemiyorduk. Öncelikle müvekkilim tam olarak neler yaşadığını anlattı. Ve bizim bazı sorularımız oldu. Özellikle sanıkların yani daha doğrusu müşteki sanık diyelim. Sanıkların çelişen ifadelerini gördük. Çünkü orada bir alkol alma, alkol satın almaya çalışma gibi müvekkilime addedilen bir eylem vardı. Ama müvekkilimin alkol kullanmadığı zaten sonrasında anlaşılan bir husustu. Dolayısıyla oradaki büfenin zaten alkol ruhsatının olmadığını, böyle bir şeyin mümkün olamayacağını ispat etmeye çalıştık ki sorularımızda bunda başarılı olduk diye düşünüyorum. Evet. Nihayetinde de bu konuyla ilgili mahkeme doğru olanı yapacaktır diye düşünüyoruz. Peki. Avukat Gökhan Cindemir çok teşekkür edelim. İnsanlık hali sıcak bir gelişmeyle devam ediyor şimdi.